Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2026 Cumartesi. Hepinize güzel bir hafta sonu ve cumartesi diliyorum. Bugün yine özellikle kripto tarafına bakacağız. Bitcoin ile altcoin'ler, total dominanslar ne durumda onlara bakacağız. Maalesef kripto sürünmeye devam ediyor arkadaşlar. Haftalardır videolarımda bahsediyorum. Yani belirlediğimiz alanları geçmeden şu anda kripto tarafında yatırım yapmak çok riskli. Yani paranızı ha şu anda kriptoya yatırmışsınız ha götürüp Kıbrıs'ta kumar oynamışsınız, hiçbir farkı yok. Biz kumar oynamıyoruz arkadaşlar. Kumar oynamayı da sevmiyoruz. Bizim işimiz bu piyasadan para kazanmak ve para kazandırmak. Umarım videolarımı izleyen arkadaşlar da burada muvaffak oluyorlardır. Yani şu anda piyasa geberik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani içeride artık neredeyse işlem yapan kullanıcı yok, alım yapan yok. Şu anda tamamıyla volatil bir şekilde saçma sapan bir aşağı bir yukarı gidiyor. Yani burada özellikle long pozisyon alacak arkadaşlar çok ciddi risk alıyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü böyle piyasalarda e, çok küçük hareketlerle inanılmaz şelaleler yaratılabiliyor. Yani daha önceden ben bunları çok defalar gördüm. Yani hep diyorum piyasalar uzun süreler yatay devam etmez. İlla bir yerden sonra yönünü bulmalı. Şu anda yön arayışında. Böyle zamanlarda zaten küçük yatırımcıyı her zaman bitirmiştir, bitirecektir de. Yani akıllı olmak gerekiyor. E, Özellikle bugün iki video hazırlayacağım arkadaşlar. Bir tanesi günün analizi olacak, bir tanesi de genel böyle sohbet tarzında olacak. Hem size nasıl işlem alınacağını, işlem stratejilerini, e, yani böyle sıfırdan başlayacak gibi olacak. Çünkü bazı yorumlarda arkadaşlar da e, yeni girenler özellikle risk taşıyorlar, sıkıntılı. Çünkü piyasayı bilmeden girdikleri için ciddi sorunlarla karşılaşabilirler maalesef. Onları da biraz hem bilgilendirmek için sıfırdan başlayacak şekilde böyle bir videoyu hazırlayacağım. Hani mum grafikleri, hani piyasanın yönü, nasıl işlem alınır, nasıl en minimum riskle işlem açılır, nerelerden alım yapılması gerekiyor ile ilgili bir video olacak. Öncelikle bugün USDT grafiğiyle başlayacağız. Ondan sonra dediğim gibi Bitcoin, tabii USDT total dominansı, Bitcoin ve diğer altcoin'lere bakacağım. Ama videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz, çevrenize de tavsiye ederseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar USDT dominansı ile başlayalım. Şimdi USDT dominansı gördüğünüz gibi bir kanal içinde devam ediyordu. Kanalı kırdı. Bakın kanalı kırdığı yerden şu anda üst direnç bandı 8.21 seviyelerinde sürünüyor. Daha önceki videolarda bahsetmiştim ben. Yani bir kanalı bir trendi kırması demek o paritenin uçup gideceği anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü burada çok ciddi bir yanılgı var. İnsanlar sanıyor ki bir trend kırıldığı anda piyasa uçacak. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. O parayı hiç kimse size yedirmez. Yani bu sektör kolay para kazanabileceğiniz bir sektör değil. Yani borsa genel olarak kolay para kazanabilecek bir sektör değil. Yani bir sefer kazanırsınız, iki sefer kazanırsınız, üçüncü sefer kazandıklarınızla beraber ana sermayenizi de alırlar sizden. Belki daha fazlasını alırlar. Çünkü burada çok akıllı ve stratejik olmanız lazım arkadaşlar. Onun için diyorum hep böyle zamanlarda parayı alıp çıkmak en doğrusu. Hiç içeride uzatmaya gerek yok yani. Şu anda savaş var. Enflasyon patlamış durumda. FED tarafında faiz indirimi olmayacak. Yani e, insanlarda da para yok arkadaşlar. Yani siz öyle düşünün. Yani bazı kişiler olaya duygusal bakıyor. Gitmiş tepeden almış mesela bir coin'i. Artık yükselmesi lazım. Dibe geldi falan gibi böyle anlamsız duygusal konuşmalar içerisinde, düşünceler içerisine girebiliyor. Bu çok yanlış. Piyasalarda hiçbir zaman duygulara yer yok arkadaşlar. Paranın olduğu yerde duygu olmaz zaten. Ya bunu kendi hayatınızdan örneklere kafanızda kurgulayabilirsiniz yani. Ya parası olan çevrenizdeki insanlarda duygu görür müsünüz? Görmezsiniz. Onlar genelde paranın peşinde koşarlar her zaman. Neyse sözümüze burada devam edelim arkadaşlar. USDT dediğim gibi USDT üst tarafta arkadaşlar 8.20 bölgesi çok önemli. Atın alarmınızı buraya. Bakın 8.20 seviyesine geldiği zaman piyasayı izleyin. Buralarda 8.20'yi acaba market yapıcı geçirecek mi? Yani ya da buradan tekrardan bir red gelip alt bantlara inecek mi?
Eğer ki buranın üstüne gitmesi demek arkadaşlar, bakın 9.40 seviyelerine kadar hızlı bir ilerleme olabilir. Ha, bu ne demek? Bu demek oluyor ki diğer altcoin'lerde ve Bitcoin'de, hatta Bitcoin dominansı yükselirse altcoin'ler yani inanılmaz düşerler. Öyle böyle düşmezler, yani onu söyleyeyim ben. Buradaki korelasyon şu şekilde işler arkadaşlar. Onu da burada hazır aklıma gelmişken bilgisini vereyim. Şimdi USDT dominansı yükselirse, Bitcoin dominansı da yükselirse, yani şu iki parite arkadaşlar bakın. Dominans ve USDT, bu ikisi yükselirse Bitcoin normal düşer, altcoin'ler inanılmaz düşer. Yani Bitcoin 2 düşüyorsa altcoin'ler 8-10 düşer. Bunu böyle bilin. Bitcoin dominansı yükselir, altcoin dominansı düşerse Bitcoin çok yükselir. Altcoin'ler belli seviyelerde yükselir. Onu öncelikle söyleyeyim. Bitcoin dominansı düşer, USDT dominansı düşerse Bitcoin bu sefer az yükselir, altcoin'ler şaha kalkar. Bunu kafanızda bu şekilde işleyin. Bakın bu iki paritenin birbiriyle senkronizasyonu bu şekilde çalışıyor. Yani biz altcoin'lerde artık çok ciddi güzel yükselişler bekleyebilmemiz için USDT ve Bitcoin dominansının artık buralardan düşmesi gerekiyor. Şu anda Bitcoin USDT dominansı dediğim gibi arkadaşlar 8-16 seviyelerinde direnç olarak duruyor. Bizim indikatörlerimiz de, yani sinyal indikatörlerimiz şu anda bunda bir iş sinyaller veriyor arkadaşlar. Onu da söylüyorum ama 4 saatlikte bakın. 4 saatlikte güçlü bir iş sinyaller veriyor. Günlükte ne bak nasıl durum, ona bakalım. Günlükte hala bullish. Bakın onu öncelikle söyleyeyim. Yani bu ne demek oluyor? 4 saatlikte ara yükselişler olabilir. Yani bu sinyallerin bize söylediği budur. Yani 4 saatlikte ara yükselişler olabilir. Ama sonrasında genel tabloda günlüğe baktığımızda günlükte tamamıyla arkadaşlar bullish olarak devam ediyor. Tabi bu sinyaller neye göre çalışıyor? Bu sinyaller arkadaşlar piyasanın daha önceki yaptığı hareketler ve birden fazla indikatörün birleşmesiyle bir de ortalama alıyor. O ortalamayı bize sunuyor. Yani %100 çalışıyor mu? Tabii ki hayır. Ama çalışma olasılığı her zaman yani %60, %50'lerde güzel sinyaller yakalayabiliyoruz. Saatliğe bakalım. Saatlikte karmaşık arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Kısa vadede karmaşık, yani net bir sinyal maalesef bize vermiyor. Total grafiğe bakalım. Total grafik de arkadaşlar bu altcoin'leri ilgilendiren grafik. 4 saatliğe burada baksak daha sağlıklı olur. Bakın bu da yine kanal içinde devam ediyor. Bakın bu kanalları, bu formasyonları çok iyi yakalamanız lazım arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yakalayacaksınız? Gerçi bunu eğitim videosunda anlatırım ama şurada da kısaca değinmek istiyorum. Bakın geldi. Üst taraf, alt taraf, üst taraf, alt taraf, üst taraf, alt taraf. Bakın oraya kadar bile gidemedi. Şimdi trend çizgilerinizi çekerseniz bunun zaten düşen trendde olduğunu görürsünüz. Yani bu gelmiş, bakın şu üst banda kadar gidememiş. Şimdi aşağı doğru süzülüyor. Yani 630 milyar dolara kadar gidebiliyor. Yani gidebilir. Buradan sonrasında ne olacağını bilemezsiniz. Belki tekrardan yukarı gider. 699 milyar doları döner. Belki de buradan kırar, reteste gelir, geçmiş olsun aşağı doğru süzülür. Kanal içerisinde trade stratejisi budur arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani girip de işlemin ortasından pozisyon açılmaz. Bunu bilin. Şimdi Total 3 tarafında da 4 saatlikte arkadaşlar sinyaller %50 böyle çok olumlu değil. Yani şu an burada karar aşamasında piyasa. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani yönünü bulmaya çalışıyor. En mantıklı yönünü bulduktan sonra artık, yani bir de artık bullish ya da bearish sinyaller verdikten sonra burada işlemlere dahil olmak daha mantıklı. Total grafik. Total grafikte keza yine aynı. Değişen bir şey yok. Bunu önce bir günlükten bakalım. Bu trendimiz yine kaymış. Ya bazen burada logaritmik çalışıyorum da onun için şeyler karışabiliyor. Logaritm, evet, yine logaritmikte kalmış. Arkadaşlar logaritmik daha böyle uzun vadede çalışmalar yapıyorsanız, yani aylıkta
haftalıkta, o zaman logaritmik çalışmak gerekiyor. Onunla ilgili de zaten eğitimde bahsederim. Onun için benim bazen videolarda çizgiler, trend çizgileri karışabiliyor. Onu sonradan düzeltiyorum. Şimdi kusura bakmayın. Şimdi bakın, düşen trendimiz var. Geldi 3. teması da yaptı. Oradan tekrardan aşağı geldi. Tekrardan 4 saatliğe alalım. 4 saatlikte de şu anda olumlu bir taraf yok. Sinyallerimize bakıyoruz. Sinyaller bunda da karışık arkadaşlar. Yani olumlu bir sinyal yok. Çok da olumsuz yok. Piyasa bunda da karar aşamasında. Zaten bunların hepsi böyle domino etkisi yaratıyor arkadaşlar. Birinde bir sıkıntı olduğu zaman hepsi total 1, total 2, total 3, Bitcoin dominans, USDT hepsini etkiliyor zaten. Total grafiğe bakalım. Bitcoin'i etkileyen grafik. Burada da yine aynısı arkadaşlar. İndikatörlerimiz kararsız. Yani bullish ile bearish arası %50-%50. Yatırımcıyı kararsız bırakıp zarara sokmak için, hatalı işlem açtırmak için adamlar şu anda piyasayı bu şekilde tutuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın, bu da yine düşen bir kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Bakın, şuradan başlayan, görüyor musunuz? Yani buradan tekrardan aşağı bandını, yani bunun normalde hedefi şurasıdır arkadaşlar. Bakın, şuradan geldi. Bu üst kanal bandına da çarptıktan sonra alt kanal bandı 2.13'lere kadar gitmesi beklenir. Ama piyasa o kadar kararsız ki, yani yatırımcıyı buradan zarara sokmak için, hatalı işlem aldırtmak için her şeyi yaparlar. Bu piyasa maalesef öyle arkadaşlar. Bu piyasanın ne FOMO'su biter, ne fitili biter, ne şelalesi biter. Yani ben elimden geldiği kadar diyorum, Forex tarafında işlem alıyorum. Forex tarafı bence daha sağlıklı. Onun için de ben Bybit platformunu kullanıyorum arkadaşlar. Bybit'e hani bir reklam almıyorum, yanlış anlamayın. Bybit platformu kullanmamın sebebi, hem Forex tarafında işlem alabiliyorum, hem kripto tarafında işlem alabiliyorum. Onun linkini de aşağı bırakacağım zaten yorumlar kısmına. İsteyen arkadaşlar oradan indirimli bir şekilde o abone üye olabilir, referans kodunu kullanarak. Hani diğer parça şeyleri çok kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Bybit'in ekranı biraz daha fonksiyonel, güzel geliyor bana. Ee, Onun için onu kullanıyorum yani. Dediğim gibi şu anda ben kripto tarafında çok açıkçası işlem almıyorum. Almamamın sebebi de yatay piyasalarda işlem almayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani gidiyor 100 dolar verir gibi yapıyor. Bir anda bakıyorsunuz aşağı çekmiş falan böyle. Yani benim için bir yön tayin olmalı. Bir trend olmalı işlem almam için. Ama kripto tarafında şu anda herhangi bir trend yok maalesef. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı da yine aynı şekilde arkadaşlar kararsız. Yani bütün diğer indikatörlerin verdiği gibi. Alt tarafta %57 bölgesi destek. Üst tarafta 60 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Yani hep diyorum arkadaşlar, direnci bir çizgi olarak görmeyin. Ben siliyorum grafikler karışmasın, ama şöyle yapacaksınız bunu çizerken de bakın. Daha önce en çok temas ettiği alanı alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın, burada en çok temas ettiği yer neresi? Hemen bir dörtgenimizi seçelim. Bakın şu bölge. Bakın buradan geliyor. Çekeceksin üst bandı artık ayarladın. Alt tarafa bak. Alt tarafı da bakın, şura bölge daha önce birden fazla kez, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yani 15, 16 kere buraya test etmiş. Yani siz ne diyeceksiniz o zaman? Bizim üstteki direnç bandımız 60 bölgesiyle 60.40, 60.50 bölgesi. Yani bu bölge bizim artık direncimiz. Direnç bir bölgedir. Hep diyorum. Hep de diyeceğim arkadaşlar. Ben diyorum ki tek çizgi çiziyorum. Ama grafik çok karışmasın diye çok çizgi çiziyorum. Yani öbür türlü şuraya bir dörtgen çiz, buraya dörtgen çiz. Ciddi karmaşıklık olabiliyor. Hani altcoin'lerde bir yükselişin olması için arkadaşlar öncelikle 57 bölgesinin altında mum kapatması lazım arkadaşlar. Bakın. 57 bölgesinin altında mum kapatırsa altcoin'lere bir para girişi o zaman olabilir. Ama burada da hep diyorum, USDT ile eş zamanlı olarak bunun. Hani USDT çıkarken Bitcoin dominansının düşmesi lazım. Yani öbür türlü maalesef Bitcoin dominansının düşmesi, USDT'nin çıkması Bitcoin ile beraber diğer altcoin'lerin de yavaş yavaş süzüle süzüle düşmesi demektir. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında arkadaşlar yine günlükte bakarsak sinyallerimiz hep bir iş arkadaşlar. Maalesef
Yani olumlu bir sinyal bize vermiyor. Zaten şurada da bakarsanız hani volatilite yok içeride. Trend çok soğuyor. Hani volüm sentiment gebermiş durumda. Şimdi 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte dediğim gibi 4 saatlikte bir şurada arkadaşlar bir ayı bayrağımız vardı. Bir iki flag. Yani şurada şu bölgeden gelen şu bölgeden gelen trendi çizemedik herhalde. Evet, şuraya alayım. Bakın. Şöyle bir boğa bayrağımız var. Şimdi bakın burada kanal içerisinde devam etmiş, gelmiş şu bölgede kanalı kırmış, içine girmeye çalışmış. Fakat burada bu sefer de başka bir trend oluşturmuş. Bakın şöyle bir kanal oluşturmuş. Bakarsanız kanal içerisinde buradan süzüle süzüle gidiyor. Üst bandı denemiş, buradan gelmiş. Bakın hala boğa bayrağının altında hacimsiz bir şekilde. Hacimi görüyor musunuz? Hacimsiz bir şekilde. Çok bitik hacim yani burada. Artık içeride para yok. Öyle söyleyeyim size. Yani burada bir hareket beklemek ahmaklıktır. Öyle söyleyeyim yani. Beklemeyin. Ahmak olmayın. Akıllı olun. Gerek yok. Hani para neredeyse oraya giden arkadaşlar. Hani içeride daha önce yatırım yapmış da bekleyen arkadaşlar olabilir. Yani onlar bekleyecektir. Ona yapacak bir şey yok. Hep diyorum, kendiniz analiz edin. Kendiniz test edin. Kendiniz işlemlerinizi alın. Hiç kimsenin lafıyla, taahhüdüyle işlem almayın. Çok zarar edersiniz. Yani kendin bir işlem açarsın, zarar edersin. Bak bu koymaz bu kadar. Yani yaptım, girdi, olmadı dersin ama başkasının lafıyla işlem açıp da zarar ettiğiniz zaman bu gerçekten çok koyar. Ben de çünkü bunları daha önce yaşadım. Bazı hiç olmadık kişilerin laflarıyla bazı kripto yatırımları yaptım. Ee, Ciddi zarara girdik. Sonra kendi kendime dedim, sen yani beynin yok mu abi diyorum senin. Yani sen niye başkasının lafıyla hani girip de bu işlemleri aldın? Öğren, kendin yap. Ha, vakti olmayan arkadaşlar olabilir. Zaten bu videoları da ben genelde onlar için yapıyorum arkadaşlar. Birçok insanımız da artık burada o kadar yoğun çalışıyorlar ki maalesef burada oturup adamın iki tane grafik analiz edecek vakti yok. Benim bu grafikleri biraz da analiz etme sebebim bu sebepten arkadaşlar. Yani bizim insanımız, bizim vatandaşlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz zarar etmesinler. Gelsinler, baksınlar, şeylerini çizsinler, kendi çizgilerini çizsinler. 5 dakikalarını alır. Benim grafikte ben hepsini tek tek net bir şekilde belirtiyorum. Ona göre işlemlerini alsınlar. Yani günde 50 dolar bile kazansalar kârdır arkadaşlar. Bakın bugün elektrik doğalgaza Türkiye'de %20 zam gelmiş yani. Bu sadece elektrik doğalgaza gelecek zam, diğerlerine hepsine gelecek. Gıdaya gelecek, ne bileyim yani sağlığa gelecek, kasaba gelecek, manava gelecek, her yere gelecek. Allah vatandaşımızın yardımcısı olsun diyorum. Yani bu ülke bunları hak etmiyordu ama maalesef bizi bu hale getirenler utansın. Dediğim gibi Bitcoin kanal içinde devam ediyor. Burada beklenen hareket şudur arkadaşlar. Dediğim gibi gelir buradan alt kanal bandına doğru açar. Alt kanal bandımızda arkadaşlar 62.700 bölgeleri. 62.700 bölgeleri hem alt kanal bandının desteği hem de yatay desteğimiz. Hem trend desteğimiz hem yatay desteğimiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. 62 dolar 62 bin dolar bölgesi, bakın şuradan aldığı güçle 75 bin dolar, 76 bin dolara kadar gitti. Zaten hep diyorum videolarımda, şu bölge arkadaşlar direnç olarak çalışan bölge. İlk direnç bölgemiz. Ve Bitcoin buraya hani şurada yanaşamadı bile. Burada geldi, fitil olarak geldi. Likidi de aldı. Buradan aşağı döndü. Bu zaten artık bir düşüş formasyonudur. Yani bir yöne doğru fiyat likidi de alıp da gücünü yitiriyorsa, bakın şurada gördüğünüz gibi, demek ki fiyat artık alt bantları deneyecektir. Ve şu bölgenin hala 62 bölgesinin bir likiditesi alınmış değil. Hani ben 62 dolar bölgesinde nasıl işlem alırım? Gelir buraya. Şöyle bir fitil bırakır. Gelir yukarıya. 4 saatliği burada kapatır. Ben buradan işlem alırım. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani kısa vadede olsa bir pozisyon açarım. Ama onun dışında burada işlem açmam. Yani siz de açmayın. Bakın. İçgüdülerinize yenilmeyin. Şurada ne işlem açabilirsiniz arkadaşlar? Bakın. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Hani şurada yatay yatay yatay. Burada nasıl işlem alabilirsiniz? Almayın. Yani işlemlere ortadan girmeyin. Size en büyük tavsiyem bu olacaktır arkadaşlar. Bekleyin.
Burada bakın içgüdülerinize yeniliyorsunuz. Belki zarar ettiniz daha önce. O zararı çıkartmaya çalışıyorsunuz ama şurada işlem alırsanız çok çok daha büyük zarar edersiniz. Yani 1000 dolarınız 100 dolar kaldı. İnanın şurada işlem açtığınız o 100 dolarınız da gidecek. Ne gerek var? Sermayenizi her zaman koruyun arkadaşlar. Ethereum tarafına bakalım. Öncelikle yine bir günlükte bir bakayım Ethereum'a. Bizim sinyallerimiz ne? Ethereum'un sinyalleri olumsuz arkadaşlar. Yani kararsız olan indikatörlerimiz var ama genel olarak olumsuz. 4 saatliğe bakalım. Evet, 4 saatlikte de bir iş sinyaller var. Ethereum'da da gördüğünüz gibi şurada bir düşen trendimiz var. İkinci temasta aşağı yine kırdı. Alt tarafta da yükselen bir trendimiz var arkadaşlar. Bakın bir üçgen içerisinde hareketine devam ediyor zaten. Şu anda Ethereum arkadaşlar kanal içerisinde devam ediyor. Üst direncimiz 2159 bölgeleri. Dünkü videoda da bahsettim. Bu geçmişte de 2021 bölgelerine kadar gidiyor bu temas bölgesi. Alt tarafta desteğimiz 1739 dolar bölgeleri arkadaşlar. Yani 1739 dolar, 1720, 1740 bu bölgeler destek olarak tutabilir. Ama ne kadar tutabilir onu bilmiyorum. Dediğim gibi piyasa şu anda gebelik bir halde ilerliyor. Yani olumlu hiçbir şey yok. İndikatörler olumlu hiçbir şey vermiyor. Yani ciddi bir ayı sürecindeyiz açıkçası biz kripto tarafında. Yani ben şu anda da ayının bittiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani daha alt kanal bantlarında deneyebilir. Çünkü dediğim gibi piyasa yani bir bu kadar daha bu şekilde devam etmez. Yani bir bu kadar da bu yatay bir şekilde devam etmez. Yani buradan artık bir hareket yapması gerekiyor. Ondan sonra ama dediğim gibi burada FED tarafından olumlu bir faiz indirimi gelmeden de açıkçası kripto tarafında bir yükseliş olacağına inanmıyorum. Yani bu bir haber de bekliyor olabilir şu anda. Bir haberle beraber piyasayı daha da aşağı çekebilirler. Onu öncelikle söyleyeyim. XRP tarafına bakalım. Şimdi XRP tarafında da arkadaşlar bakın şöyle bir düşen trend, yükselen trendimiz vardı. O da kırdı. Maalesef geldi. Şu anda destek bölgemiz olan bakın şu bölge 1.28 1.30 bölgeleri bunun destek bölgesi. Oralarda sürünüyor. Bunda çok strong bir iş arkadaşlar 4 saatte. Yani güçlü bir ayı sinyali var bunda. Maalesef. Günlüğe bakalım. Maalesef günlükte de aynı. Bakın. Şimdi her videoda söylüyorum. Tekrardan da söyleyeceğim. Şimdi bunun buradan aldığı tepkiyle şuraya gitmesi kripto hani XRP pozitife döndü demek değildir arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bakın bu bir tepki yükseliştir. Fiyat burada sıkışır. Yani market yapıcı bunu bir üste götürür. İçeriye alıcıları çeker. Ellerine verebilmek için malı daha yukarıdan satabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yukarıya gider siz sanarsınız ki kripto yükseliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bunun yükselebilmesi için gelecek şurada. Bakın şu kanalın artık dışına çıkması lazım. Gelecek burada. Yani ben kriptoda açık söyleyeyim. Hep hani derim hani forex tarafında altın tarafında bir 4 saatlik mum kapatsın derim ama kripto tarafında bence o yok. Yani en 12 saat bir günlük bir mum kapatsın. Ben göreyim onun orada olduğunu. Çünkü ben kriptoda çok yaşadım onu. Yani 4 saat 8 saat bakıyorsun 12 saat hop şuralardan bir koyuyorlar aşağıya geçmiş olsun. Yani biraz dolandırıcılar yönetiyor maalesef bu tarafı. Onun için riski almayın. Gelsin şurada bir günlük bunu kapatsın. Biz inanalım artık bu seviye kırıldı. Alıcılar geldi. Ondan sonra işlemlerimizi alırız. Üst bantları o zaman deneriz. Ama şu anda çok erken. Şimdi Litecoin tarafına bakalım. Litecoin tarafı da arkadaşlar aynı şekilde. Yani gördüğünüz gibi bir kanal içerisinde devam ediyor. Üst bandımız 59 dolar, alt bandımız 47 dolar. Yani bu tarafta da artık Litecoin biraz daha özür dilerim. Sinyalleri özellikle günlükte pozitif. Yani bir dönüş sinyali var gibi görünüyor. Ama bu zayıf olabilir. Öncelikle onu da söyleyeyim. 4 saat diye bakalım. Evet 4 saatte sinyaller ortalama iyi görünüyor yani bunda. Fakat Bitcoin dediğim gibi Bitcoin düşerken hani bunların böyle çok ciddi yükselişler yapma olasılığı yok. Solana'ya bakalım. Solana'da keza yine aynı hareket arkadaşlar. 75 ile 77 bölgeleri bunun desteği.
Üst tarafta da önemli direnç bölgeniz 95 ile 94 dolar bölgeleri arkadaşlar. 93, 94 dolar. Buralar artık bunun direnci olarak çalışacak. Bundaki sinyaller de arkadaşlar şu anda görünen kadarıyla güçlü. Olumlu sinyaller var. Yani içeride az da olsa bir hacim görünüyor. Günlükte ama maalesef çok kötü. Zaten üst kanal bandını da yavaş yavaş zorluyor. Bakalım burada sinyaller ne zaman dönecek ama şu anda 4 saatlikte iyi ama günlükte beter. Render'a bakalım. Dün render'la ilgili ben açıkçası yanlış hatırlamıyorsam şuralardaydı ya. Videoyu izleyen arkadaşlar bilirler. Yani bir tek bu tarafta olumlu sinyaller var demiştim render tarafında. Ki orada da zaten şurada ben videoları paylaştım. Özür dilerim arkadaşlar. Bakın şurada. Yani %12'lik bir yükseliş yaptı. Fakat şu anda bunda da sinyaller maalesef bir işe döndü. Yani bir işe dönmesinin sebebi şu arkadaşlar. Bu yine oynamış. Bakın şu bölge 98'de 95 bölgesi bunun direnciydi. İkinci sefer direnci geldi. Bakın burada artık grafiğe bakarsınız. Grafikte de bir V formasyonu oluşmuş. Şu şekilde. Bakın. Yani bir tepede oluşmuş, dipte oluşuyor. Yükseliş tepede olursa düşüş. Şu kırdığı yer, şu bölge kırdığı yerden grafik yani içi kadar, kanal içi kadar düşüş bekleriz arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Şu anda formasyon oluşmaya başlamış. Bakacağız. Dediğim gibi şu kırdığı yer, şurası artık ikili tepede olarak da çalışabilir. Yine kıracağı yer 1.56 bölgeleridir çalışması için. Ama şu anda render'da bir işe dönmüş durumda arkadaşlar. Yatırımcısı olana varsa onları şimdiden uyarayım. Günlükte bullish ama günlükte de şöyle artık buralardan dönüş sinyalleri reversal down duruma düşmüş durumda. Yani inceden buradan da artık dönüşler başlıyor gibi. 4 saatlikte bir daha bakalım. Evet arkadaşlar. Güzel de bir yükseliş vermiş. Yani şuradan bir trend çıkar mı ona bakıyorum. Yani şöyle alırsak evet şöyle bir yükselen trend çizebiliriz burada. Şu bölgeden buraları test etmiş. Şurası gelmiş. Likidli almış devam etmiş. Yani burada ilk destek bölgemiz arkadaşlar. Şurada POC noktası olan 1.77 bakalım. Ama düşüşün netleşmesi için şuranın altında bir mum kapatması lazım arkadaşlar. Yani 1.76 1.80 arasında mum kapatması lazım ki trend artık bullish'e dönsün. Buradan aşağı bantları aşağı tarafa kadar gitsin daha doğrusu. Ama buradan gelip de buradan tekrar yukarı dönebilir. Ama şu anda bize verilen sinyaller, indikatörlerin bu da artık yavaş yavaş bullish'e dönmeye başladığını gösteriyor. Şimdi hype'a bakalım. Hype'da da sinyaller karışık arkadaşlar maalesef. Bakın bunun üst tarafta 42 dolar desteği direnci var. Alt tarafta 30 bölgesi destek. En önemli desteğimiz de 20 dolar bölgelerinde arkadaşlar. Hype diğer paritelere göre güzel bir yükseliş yaptı. Fakat o da artık maalesef kripto Bitcoin ile beraber yavaş yavaş bir işe dönmeye başlıyor. Şöyle bir yükseliş trendimiz var arkadaşlar. Yükselen trendimizi daha aşağı kırmış durumda değil. Fakat yapı bir işe dönmüş durumda. Niye dersiniz? Düşük tepe düşük dipler yapmaya başladı. Bakın. Düşük tepe yaptı. Düşük tepe, düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe, düşük dip. Yani şuralara bakarsınız. Eğitimlerde bahsedeceğim zaten. Yani artık bu da bir işe dönmüş durumda. Sinyaller de yavaş yavaş bir işe dönüyor. Bunu sadece burada tutan şey dediğim gibi yükselen trendini bozmamış olması. Bakalım yükselen trendine kadar gelip ben de şunu alarm kurayım. Buradan alacağı tepkiyle üst bantları deneyebilir. BNB tarafına bakalım. BNB tarafında değişen bir şey yok arkadaşlar. Aynı 570-560 dolar desteğini hatta şu bölge 570 desteğini koruyor. Hacim zayıf. Sinyaller bearish.
Günlüğe bakalım. Keza günlükte de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yani evet, bu tarafta da maalesef olumlu bir taraf yok. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine birçok pariteyi inceledik. Yani özellikle bu büyük pariteleri incelememin sebebi arkadaşlar, dediğim gibi bunlar zaten piyasaya yön veren pariteler. Yani alt Bitcoin ve diğer altcoin'ler. Yani onun altındakiler zaten bunların yolundan ilerledikleri için özellikle bunları alıyorum. E, Arada bazı coin'ler çok ciddi yükselişler yapıyor ama hep, yani daha önce de bahsettim ondan. Hani benim sizin onları yakalama olasılığınız çok yok. Yani o kadar çok coin var ki, yani binlerce var. Hangi birini analiz edebilirsiniz ki? Hangisinin yükseleceğini nereden bileceksiniz? Yani bilemiyorsunuz ki. Onun için onların peşinde koşmayın arkadaşlar. Daha garanti böyle e, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum burada, ağzımdan farklı farklı şeyler çıkmasın diye. Yani anlamsız bir şekilde bir anda %50 yükselip de %50 düşüp hani paranızı pul edecek paritelerden uzak durun, memelerden uzak durun. Hani gerek yok. E, Yani tamam, belki bu paritelerde sizi bir anda çok ciddi paralar kazandırmaz ama en azından sermayenizin de bitmesini engeller. En azından dediğim gibi böyle akşam yatağa ağlayarak girmezsiniz. Bunları baz alın siz de. Benden ekstra istediğiniz bir parite varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız onları da yarınki videomda analiz etmeye çalışırım. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videoma beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bugün dediğim gibi tek bir video daha hazırlayacağım. Böyle o biraz daha geldiğim nasıl yatırım yaparım, nerede alım yapılması, nerede satım yapılması gerektiği ile ilgili. O videoyu da izlerseniz eminim size çok şey katacaktır. Şimdilik hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.